Dediler ki bu yeni patlamış. Zaten etraf falan kurumuş. Bir tane de büyük var. Şimdi hemen düşbeleyle başlayacağım. Şey yaptınız mı? Şöyle bir yokuş tırmandık. Buradaki iki tane şu dağ ve şu dağ altında antik zamanlardan, eski zamanlardan kalma yeraltı mağaraları varmış. Bu yolu bütün böyle çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Burada kalıyoruz. Böyle aşağı doğru yürüyoruz şimdi. Dedim ki aşağı kadar yürümek istemiyorum dedim. O da diyor ki içeriğin arka planı diyor. Böyle diyor. Aşağı kadar yürümek istemiyor söyleniyor ama diyor çekiyor işte diyor. Bu iki dağın arasında Baba Dağı diye bir yer varmış. Orada da şelale varmış. Turistler en çok o şelaleyi görmeye gidiyormuş. Burada da saman yığmışlar şeyler için. Ev bayağı gösterişli bu arada yani. Köşk mü yaptın arkadaşım maşallah. Böyle yürüyoruz şu an. Gezi full. Arkadaşlar buradaki köyde atla gezmek çok yaygınmış. Bir tane burada var yabani. Fiyatını sordum bu arada. Ne kadar bir at almak diye. Merak tamamen. Siz de merak edersiniz diye. Böyle 700-800 manatmış. Bir de burası Lahiç değil başka bir köyü gezdirecekmiş bize. Erecik köyü. Ha? Erecik. Eregit köyünü gezecekmişiz. Yarın da Lahiç'i gezeceğiz. Burası köy mü kasaba mı? Lahat kasaba, Erecik köy. Tamam. Kasaba ile köy arasındaki fark ne peki? Fark o ki Erecik bir ayrı kent olduğu için Hı hı. Lahat turizm zonası olduğu için Ha. Tamam. Turist olduğu için Lahiç'e kasaba diyorlarmış ama burada normal hani insanlar yaşadığı için köy diyorlarmış. O zaman su falan elektrik biraz sorun galiba. Çünkü Türkiye'de mesela köyse su biraz maddelerimiz gidiyor. Elektrik ha var, şu internet su var. borular. Bu kas. Tamam. Bu Su kas. su bundan gidiyor. İnternet, o elektrik. Hangisi bu mu internet? Bu evet, bu internet. İnternet de varmış, su da varmış. Valla Türkiye'de o kadar her köyde, Türkiye'de her köyde yok elektrik, su, internet. Ama burada her bir yerde demek olası bulunuyor. Azerbaycan'da mı yoksa sadece burası için mi? Azerbaycan'ın böyle söyleyelim Hı hı. en çok yani böyle bu elektrik, Hı hı. su, gaz, internet Hı hı. olan zonası burası. Ha, en çok Dağlık burada dağlarda varmış yani. Gaz ne kadar veriyorsunuz mesela gaza? Gaza böyle yani senin orada gaza istifade limitin var. Ha, limitli. İstersen ayda 12-13 manat, istersen 5 manat, istersen 50 manat. Senin onu Ha. yandırmandan şey oluyor. Böyle yükleme gibi mi hani Evet, mesela? yani senin istifaden limitin var orada. Ha. Sen ne kadar istifade edersen o kadar daha çok yazar. İstifade etmezsin o kadar az yazar. Türkiye'de bazı şehirlerde aynı böyle karta yüklüyorsun. Para veriyorsun, pul veriyorsun. Karta yüklüyorsun. O zaman Yok bizde o kadarlık burada kullanıyorsun. yani kart yok. Sadece Ama, istifa ettiğin Böyle kadar. şehirde yani rayonun özünde Hı hı. kart sistemi var. Hı hı. Ama burada böyle yani geliyorlar sana çek veriyorlar. Ha, Yani tamam. bu kadar yandırmışsın. Tamam, Onun parasını anladım. Kullandıkları kadar veriyorlarmış. Ama Türkiye'de bazı şeylerde mesela kart var. Kartı işte mesela diyelim ki 50 manat yükledin. Kartı koydun. 50 manatlık bitince gaz bitiyor. Gaz bitiyor, evet. Sonra gidip tekrar yüklemen lazım. Öyle. Azerbaycan'da da öyle. Ha. Ama burada öyle değil. Sadece bu köyde hani yükledin. Tamam, anladım şimdi. Türkiye'de de her yerinde öyle değil. Kullandığın kadar ödüyorsun da. Burada öyle biliyor musunuz neden? Hı hı. Çünkü buranın kışı çok soğuk. Soğuk. geçiyor. Burada kar yağışının yüksekliği yani Hı hı. 1 metreden fazla oluyor. 1 Burada metreden yani o fazla. limit yok. Ha. Olabilir Zor ki olur mesela- insanlara. Mesela ki ben kaldığım ev diyelim. Hı hı. Ben aylık 50 manat yok 150 manat yazılıyor. Ha. Ona göre limit koyulmadı buraya. Anladım. Böyle arkadaşlar. Aynı Türkiye'deki gibiymiş yani doğalgaz sistemi. Biz doğalgaz diyoruz bu arada Türkiye'de. Türk dilinde. Evet. Gaz demiyoruz direkt de. Burada herkes gaz diyor sadece. Taşlara. Bu köyün özelliği arkadaşlar şu taşlardan olmasıymış. Çimentoyla hiçbir şekilde inşa edemiyormuşsunuz evinizi.
Sadece işte bu su ve toprak şeklinde inşa ediliyormuş. Bunlar yol zaten böyle gidiyor ve asfalta da izin verilmiyormuş tarihi olduğu için. Şurada mesela yolu tamir ediyorlar gördüğünüz üzere. Sadece o gösterdiğim taşlar biraz daha büyük versiyonu. Yollar da böyle görünüyor. Ben dedim ki acaba sadece at sürdükleri için mi yok sadece böyle çok tarihi antik bir kasaba olduğu için imiş. Bu şekilde görünüyor evler. Bir de evlerin içlerinde hani bir kapı, Kapılar yani. aynen kapıyı açınca bunlar ev değil. Hani kapı, bu kapıları açınca 2-3 tane eve olabiliyormuş. Ve akraba olmasa da beraber yaşıyorlarmış. Böylece öğrenmiş olduk. It looks like a little bit old town from Turkey. Careful. Türkiye'de böyle kale içi gibi hani yerlere benziyor biraz. Antalya'da mesela Old Town var. Kale içi. Böyle buraya benziyor yani hani tarihi olduğu için oraya da mesela asfalt yapmıyorlar. Böyle de bol bol ahır. Ama işte şu dağların etekleri mis. Ha, iyi görünüyor. Kışı geçirmek burada zor oluyormuş. İşte kış kar yağınca işte Aralık'ta başlıyormuş Mart'a kadar biraz zormuş. İnerken de bu arada neredeyse düşüyordum 3-4 kere. Yol biraz zor geldi yalan yok. Dağlarda tepelerde keçi gibi tırmanmayı unutmuşum. Sağ olsun kocam tuttu beni düşerken. Böyle geziyoruz bakalım. Böyle bir şey gördüm. Dedim bunun merdiveni yok mudur? Tırmanarak mı çıkacaklar? Şurası kapıymış. Buradan ana giriş böyle. Merdiven var. Burada çıkıyorsunuz. Burası balkonmuş. Kapıyı açıyorsunuz. Hani ne bileyim sosyalleşmek, komşularla muhabbet etmek için. Bu da buranın mescitlerinden bir tanesi. Camilerinden bir tanesi. 5 tane varmış. Böyleli. Kocam da çekirdek çitliyor. Buranın en eski hamamıymış. Bütün neredeyse Azerbaycan'da. 4464. 4464. Binanın nömrəsi, inventarın nömrəsi. Ha. Əsri nə qədərdir? 19-cu əsrdə 300 il yaşı var. 300 yıldır yaşıyormuş. 19. yüzyılda. Şimdi hamamın içine gireceğiz tarihe. Videoyu başlatmamışım. Girdik hamama arkadaşlar. Videoyu başlatmamıştım. Baştan çekiyorum. Burası ne? Buhar odası gibi mi? Yıkanmak için burası. Orası? Orası Giyinme. rastımaq, sinimak, paltar soyunmaq. Ha tamam. Burası Burada duş. 2 milyon yumurta sarısı işlədilir burada. 2 milyon? 2 milyon yumurta sarısı. Yumurtanın sarısını istifadə etmişlər. Ha bura inşa etmek için. 2 milyon. 19. yüzyıldan beri buradaymış. Maşallah bu hamama arkadaşlar. Burası da giyinme hani üstünü çıkartma değişme yeriymiş. Bu Azerbaycan'ın en antik kadim hamamlarından biriymiş. Bizim için özel olarak açtılar burayı. Böyle. Burada da hamamdan çıxdıqdan sonra böyle Şu ayağınızı suda. soyuq suya salmaq üçün. Ha bu Havuz. havuz ayak için. Hamam sıcak oluyor diye mi hani soğuk su Evet, serinletsin hamam çok diye. sıcak oluyor. Tamam. Böyle görünüyor. Yani çoktan istifadə olunmadığı şəkillər filan Ha, burada. kaldı orada yani Evet. böyle istifadə olunmadığı için. 5-6 yıldır çalışmıyordu değil mi? Evet 5-6 yıldır 7-8 Aha. yıldır böyle çalışmıyor. Tamam artık Yani o çalışmıyormuş ama. zamandan kalan şəkillər filan böyle Aha. kalmış. Kadın, erkek bakabilirsiniz. Ha karışık Kadınlar öyle. kalmış. Evet. Böyle. Bizim için mescidi yani camiye açtılar. Cami burada mescit demek. İçi de böyle görünüyor. Hamamın sahibiyle hamam yaptıran kişiyle burayı yaptıran kişi aynı. Yani biri büyük babası, biri babası, adam da kendi falan gibi bir hikaye. Böyle. Ama burada dua ediyorlar mı bilmiyorum. I don't know if it's active or not. I have no idea. He owns his keys. I think they have like two places to see and just Yes, and they're finito. super happy to show and tell because it's like Yeah. because he said his grandfather Yeah. built this mosque and his Yeah. hammam and everything. So it's Evet. proud. You need to
So Okay, what's you your need level? to say. But it is what it is. Okay. If people really come to see here from Baku, Cities? I don't think so. Lice, Lahic? Lehic. I don't know. Like why people coming here still I feel same. nature is amazing. Beautiful, yes. Yeah, mountains. Yes. Village is also super beautiful, like stones and everything. Yes. Evet. Let's go. Çıktık şimdi. Lahıç'a gidiyoruz. Yanında konakladığımız kişiye 50 manat verdik. Din muhafızı zabıta demekmiş. Onu öğrenmiş oldum. Sağ olsun güzel ağırladı ama bunu bir konuşalım bence. Hani Azerbaycan'da sağ olsun Kuba'da çok güzel misafir ettiler arkadaşım. Ama bu köyler artık biraz daha turistliğe kaydığı için insanlar kendi evlerini de kiralamaya açıyor. Ben buna iyi ya da kötü bir şey söylemiyorum. Sonuçta hani hiç kimse buraya gelen bir turistle evini paylaşmak zorunda değil ve evini paylaştığında da doğal olarak kendi bütçesinden bir şey hani kendi bütçesinden bir şey istiyor. Hani alma verme dengesi gibi. Sorun değil. Ama buralara gelecekseniz bunu bilmeniz lazım bence. Buradaki abi sağ olsun hani bizi evsiz bırakmadı. Dedi ki biraz köyde göstereyim. Aşağı Lahıç'a iniyoruz. Dedi ki işte hani odalar full doluymuş. Normalde işte 20-30 manata varmış oda. İsterseniz dedi 50 manat verin burada kalın dedi. Sonra ben pazarlık yaptım. 40 manat dedim. Bir yiyecek almak için. Orada biz yemek falan yedik. Bize yemek verdiler. Sağ olsun sofralarını açtılar ve para istemediler. Daniel de gönlünden istediği için hani sonuçta bize sofrasını açtı diye şey yaptı. 50 manat verdi. Bu sadece dürüst yorumum. Ama onun dışında mesela hani bir erkekseniz biraz zor gibi bence birinin sizi hani evine alması. Çünkü biraz daha hani kapalı yani hani bir erkek ya kadın evli oluyorlar hepsi ve kadın öyle çok yabancı erkeklerle muhatap olamıyor. Öyle bir dünya yok yani. Ha ben çift olduğum için eşimle beraber gezdiğim için oldu. Ha ama belki yolda tanıştığınız insanlar falan böyle yardımcı olabilir. Çok emin değilim yani. Böyle bir gece geçirdik. Sağ olsunlar ağırladılar bize. Odalarını paylaştılar. Allah razı olsun. Ama yine söylüyorum buralara gelecekseniz işte bir Gebele olur, Lahıç olur fark etmez. Artık hep turistik olmuş. İnsanlar hep evlerini kiralıyorlar. Ama onlar da haklı yani. Burada köyde görüyorsunuz hani hiçbir şey yok. Yani kelimenin tam anlamıyla yol bile yok. Şurada mola vermiştik yürürken adam bize seslendi diyor ki isterseniz parasını verin sizi diyor atla aşağı indireyim. Abi kusura bakma ama dedim yok sağ olasın şöyle bir yolda zaten at kullanmayı bilmiyorum. Nasıl süreyim atı bilmediğim bir yol bir de bozuk zaten. Araba geçti biraz önce baksanıza teker izi var. Yürüyemediğim yolda atı nasıl süreyim ya. Hani parasından ziyade gerçekten. Kocam yine dağlarda. I'm saying you again mountain. Mountain guy. Neyse vardık zaten bir şey kalmadı. Şuradan dönünce Lahıç'a iniyor. Başka da geçim kaynakları yok. O yüzden onlara da hak veriyorum. Hani sonuçta burada aşağıdaki köyde herkes işte ne bileyim çiftçilik yapamıyor. Herkesin tarlası bağ bahçesi yok. Koyun köpek yapamıyor. Burada hani çok iş de yok ne bileyim. Doğru düzgün hani böyle imkan da yok. Ha o kişi zabıtaydı devlet memuru orada çalışıyor. O yüzden hani ona bir şey diyemem. Böyle ilginç bir deneyimdi ama açıkçası mental olarak yoruldum kendim özgü olarak. O yüzden Bakü'ye dönüyoruz. Lahıç'ı gezdikten sonra köylere devam etmeyeceğim çünkü bütçemin üstünde. Hani kimse yanlış anlamasın ama hani ben köye gidip göreceğim diye gecelik işte 20 dolar öyle bir bütçem yok maalesef. Her gece 20 dolar versem 5 tane köy görsem yani öyle bir bütçem yok. O yüzden Bakü'ye dönmeye karar verdim. Sonra Bakü'de bakacağız yolumuza.
Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Bugün ama keyifle Lahıç'ı gezelim. Moral bozmak yok. Salam. Yes. Daniel çok beğendi köyü. Bu arada bu köyün özelliği Lahıç'ın ya da işte dün gezdiğimiz köyün şu taşları nehir yatağından alıyorlarmış ve sadece onlarla yapıyorlarmış. Bir de saçımı toplamak için, tokamı almak için çantamdan durmuştum. Şöyle bir elim yüzüm bir düzgün bir şeye benzesin diye. Atlı abi bir daha durdu, dedi ki çantalarınızı verin, ben dedi otobüs durağına kadar taşıyayım, ağır, hani para istemiyorum. Siz de yavaş yavaş gelirsiniz dedi. Ben dedim hani Daniel attan korkuyor. Yok çantaları alayım dedi. Ben dedim yok sağ olasın abi, taşırız. Alt üstlü 10 kilo. Salam. Böyle tin 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 köyde gidiyoruz. Aşağı inen otobüs saat 1'de varmış ama saat daha 11. 2 saat de böyle hani köyde beklemek istemedik. Bir tane karton aldık, ona Baku yazdık. Çünkü aşağı inince orada da otobüs durağı yok. Yağmur da başladı. Dedik biraz yürüyelim, hani belki yol üzerinde duran alan olur. Olmazsa da bilmiyorum, bakacağız yolumuza. Böyle yavaştan yürümeye başladık. Şunu anlatmak istiyorum. Bu tarz yerlere geldiğim zaman bakın görüyorsunuz. Bildiğiniz şu an Kafkas Dağları'nın eteklerinde yürüyoruz. İki dağın arasında kalan bir yer Lahıç. Haritadan görebilirsiniz bakarsanız. Böyle yerlere geldiğim zaman insanların işte şiirlerini, şarkılarını, türkülerini nasıl yazdığını böyle daha derinden hissediyorum. Çünkü şehirde yaşamak insana tabii artılar da katıyor. Bu artılar ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır ama hani bu hayatı bilmediğimiz için anlamıyoruz tabii ne oluyor ne bitiyor. Burada mesela geldiğimden beri kalbimde sadece yalan yok Neşet Ertaş var. Bozkır'ın tezenesi diye çağırıyoruz onu. Biliyorsunuz zaten. Tabi buralar Bozkır değil ama insan gerçekten hani taşı sıksan suyunu çıkartır derler ya. O ünlü yaratıcı şairler, işte o yazarlar gerçekten hani taş gibi sıkılmışlar ve onların özü olarak hani o ruhu olarak o şiirler, o şarkılar yazılmış bence diye düşünüyorum. Çünkü buraya baktığım zaman çok güzel doğa harikası görüyorum ama insanların yaşam şartlarını da görüyorum. Hani kimi zaman elektrik yok, kimi zaman su yok, işte ne bileyim internet yok. Şehre inmek zor, gelmek zor, gitmek zor ve market yok mesela çok doğru düzgün. Yolda böyle işte arabalar geliyor. Arabalar dediğimde hani köylerde arabası olan insanlar arabaya yüklüyorlar onlara fazla gelen ürünlerini. Ondan sonra köy meydanında arabayı açıp satıyorlar. Arabada geziyor işte ürünleri bitene kadar. Zaten herkesin de tarlası olmadığı için dediğim gibi çok şey olmuyor. Market ta en aşağıda var köyün girişinde. Onun dışında yok mesela. Bizim köyde öyle bu arada. Hani bunu kötülemek için söylemiyorum, lütfen yanlış anlamayın. Sadece demek istediğim bu zor şartlar altında yaşayınca eğer böyle biraz daha içli bir insansanız, hani daha derinden düşünen ya da ne bileyim nasıl denir, ruhu derin bir insansanız, hani derler ya dünya hassas kalpler için cehennem dedi. İşte o cehenneme düşüyorsunuz ve bu şiirleri, bu yazıları üretiyorsunuz. Ve ben buralara geldiğim zaman o insanları daha iyi anlıyorum. Bir de şey anlatmak istiyorum. Şimdi Orhan Veli'yi bilen bilir, Orhan Veli Kanık. İşte İstanbul'u dinliyorum şiiriyle ünlü. Orhan Veli'nin özelliği şairlik döneminde halka da şiir yazması. Çünkü önceden işte Orhan Veli'den önce Cumhuriyet dönemi şairleri daha böyle Farsça ağırlıklı falan şiirler yazıyorlar. Ya da böyle daha işte buralardaki gibi köy hayatı falan. Orhan Veli de diyor ki yok diyor, hani ben diyor İstanbul'da yaşıyorum. Buradaki hayatı göstereceğim. Maddi durumu da iyi olan bir şair bu arada. Hatta onunla diğer şairler dalga geçiyor. Cemal Süreyyalar falandı galiba. Yalan olmasın, yılını tam hatırlamıyorum. Diyorlar ki sen zaten zenginsin, senin ne derdin var falan diyorlar. Orhan Veli de diyor ki hayır diyor, ben o berberin derdini, işte o traktörü kullanan derdini anlatacağım falan diyor. O İstanbul'u dinliyorum ünlü şiiri uzun uzun böyle işte gözlerim kapalı önce hafiften falan. Aslında arkadaşlar tamamen Orhan Veli'nin pembe bir adam olmasıyla alakalıymış. Buradaki bütün zor hayat şartlarını görünce şehirde sadece yaşarken diyordum ki ya ne güzel şair işte, adamla niye dalga geçmişler falan. Ama Orhan Veli acaba hayatında bir kere Kafkas Dağları'nın eteklerinde
burada yürümeye çalışıp buradaki hayatı görüp hayatta kalmaya çalışmış mı acaba diye bir mezarından diriltip sormak istiyorum. Yalan yok. Aklıma sadece bu geldi burada yürüyünce. Durduk yere böyle eski şairlere bir selam duruşu çakmış oldum. Türkü yazarlarına falan. Ben çünkü böyle bir insanım arkadaşlar. Hani kendi kendime düşüne bunları buluyorum. Neyse, mesela bugün gözümde Orhan Veli bitti. Bundan sonra şiirlerini de okumam. Her şiir, işte Türk yazarının böyle gözümde önemli yerleri vardır. Şimdi tırmanıyoruz. Biraz önce gördüğünüz yokuşu bu arada. Gözümde böyle önemli yerleri vardır işte. Hani bazen onları anlamaya çalışırım, düşünürüm işte yazdıkları şiirleri, şarkıları falan. Ve böyle düşündükçe içimde çözümlerim onları, ne kadar derine indiklerini falan. Eğer ki çok derine inmediyse ve bazı şeyler yüzeysel kalıyorsa artık onları sevmiyorum. Eksi mesela. Ama eğer ki çok derine indi, o zaman artı Orhan Veli şehirde yaşayan tam bir şehirli adam olduğu için gözümde şu an mesela eksi. Bu arada tırmanıyoruz ya. Şu köyde acaba Lahıç'ın çıkışı mıydı? Boşu boşuna inçik yapmış gibi olduk. Yolları bilmemek çok kötü. Google haritalar Azerbaycan'da çalışmıyor. Biraz Maps çalışıyor, o kadar. Yolda giderken bir saniye durduk, sağ olsunlar bizi aldılar. Şimdi aşağı, en azından ana yola kadar iniyoruz. Bakü kısmını sonra çözeceğiz. Hallettik bugün de bir şekilde. Böyle gidiyoruz. Oh, serin serin. Var ya, nasıl terlemişim yolda. Dün Lahıç'a çıkmak için beklediğimiz yere geri bıraktılar bizi. Buradaki otogara. Buradan Bakü'ye gideceğiz. Sadece garip bir şey oldu. Şoför bizden para istemedi. Hani. Ama öteki adam bizden para istedi. Şoförün yanında oturan. İndik, sonra dedi ki para vermediniz. Ben de dedim tamam verelim. 5 manat verdik. Sonra adam gitti, onu benzin için verdi. 5 manat çok para değil, sorun değil ama anlamadım. Niye şoför istemedi de öteki yaşlı adam istedi. Buranın köylüleri biraz garip. Bunu da yayınlayacağım. Kimse kusura bakmasın. Çünkü artık pozitiflik bitti yani. Buradan Bakü'ye gideceğiz. Bir şekilde biz yolumuzu buluruz. Bizlik bir sıkıntı yok. Onlar yaptıkları ayıpla kalsınlar bence. Çünkü Türkiye'de kimse böyle aşağı indim, yukarı çıktım böyle para istemez yani. Ve 5 manata 5 litre benzin alıyor. Hayırlı günler. Bak, bu dayı istedi işte parayı. Şimdi tekrar İsmail'e gidiyorlar. Onların ayıbı kalsın. Ben burada bunu yayınlayacağım. Onların ayıbı da burada kalsın. Benim yayınladığımda beni izleyenler görsün. Çünkü Türkiye'de böyle bir yabancı dursa ve inmeye çalışsa, para istese kimse almaz, tam tersi. Misafirperverlik dedikleri bu mu yani? O yüzden köylerden çıkıyorum. Bu bizim misafirperverlik anlayışımıza uymuyor Türkiye'deki. Kötülüyorlar Pakistan'ı ama ben daha bugüne kadar bir Pakistanlı'nın yanında bir kere elimi cebime atmadım. Hani bu bedavacı olduğum anlamına gelmiyor. Sadece insanlar misafirperverliği nasıl görüyor ile alakalı. İhtiyacı vardır, ayrı, biz zaten verdik ama bu değil misafirperverlik. Şöyle bir şey oldu. Dün bizi yukarı Lahıç'a çıkaran adam burada kenarda yük bekliyormuş, kamyon şoförü. Ondan sonra dedi ki, biraz da etrafı göstereyim. Dedi ki gelin burada hani bir çay için dedi. Çay içtik. Aç mısınız dedi. Vallahi dedim açım yani, ben hiçbir şey yemedim. Gerçekten 2 gündür hiçbir şey yememiştim. Ondan sonra o zaman dedi yemek söyleyelim. Sağ olsun güzel ağırladı, yemeğimizi yedirdi. Para da sormadı. Arkadaşlar gerçekten bu videoyu izleyen eminim böyle emektarlar vardır. Allah kamyon şoförlerinden, tır şoförlerinden razı olsun. Ne zaman aç kalsam hep karnımı doyurdular. Yolu götürdüler. Gerçekten bir kere daha yolda bir backpacker olarak en yardımcı insan bence onlardır. Şimdi yola düşüyoruz. Buradan inşallah Bakü'ye araba bulacağız. Hiçliğin ortasında. Allah artık nasıl şey yaparsa. I'm saying you now we are on the road. Trying best. Şimdi otostopta sağ olsunlar çok güzel evli bir çift durdu. Ve onlar da yani en azından eşi beyefendi hiç şey yapmamış, görmemiş volkanı. O yüzden bu Azerbaycan'daki Mud volkanına gidiyoruz. Mud çamur demek galiba mı?
Çamur volkanı. Valla merak ediyordum, yalan söylemeyeceğim. Ama işte yol sapalı kalıyor diye görememiştim. Biraz üzülmüştüm. O yüzden teşekkür ederim. Çok mutlu oldum getirdiğiniz için. Baya. Bu arada bana dondurma aldılar. Yani hepimize dondurma aldılar. Biliyorsunuz ki dünyadaki en sevdiğim şey dondurma. Gerçekten. Hayat böyle Pollyanna gibi gökkuşağı rengarenk oluyor. O da artı bir mutluluk. Şu an nefes açıyorum. Bakü'ye dönmekle çok harika bir karar vermişim. I'm saying it was perfect idea to return Bakü. Yerler böyle görünüyor. Volkan da şurada. Ben bir tane video gördüm Instagram'da. Çocuğun biri buraya atlıyordu içine. Ama diyor ki işte duşmuş yok etrafında. Sonra gitmiş kendine su getirmiş 10 litre mi 20 litre mi ne. Altına da millet demiş ki sen niye onu atladın? Bu küçük olan galiba. Yeni doğmuş. Çuçuğu. Small baby volcano. Büyüyünce volkan olacak. Bir tane de burada var. Oo. Ha böyle tepeler yapıyor. Çok acayip. Bak böyle içinden direkt çamur çıkıyor. It's so interesting actually. Uy. Böyle. Akıyor. It's really interesting. Kocam da video çekiyor sağ olsun benim için. Oy. Bu da var. Bu göletçik volkancık. Aa bak bu fokur diyor. Fokur fokur. Bak fokur diyor bildiğin bu. Aa çok iyi. Dediler ki bu yeni patlamış. Zaten etraf falan kurumuş. Bir tane de büyük var. Üstümüze patlamasın durduk yere. Olabilir mi? Haydi. Bu çamur şifalı gibi bir şey mi? He. Ona mı inanılıyor yani böyle iyi geliyor diye? Yoksa öyle çamur mu? Euro çamur olur. Böyle şey olur. You want to touch? Ne gösteriyor? O baya büyük patlamış. Bu arada var ya etrafında olsak patladığında yandık yani. Kineye yandık. Vay canına. Bir şey diyeyim mi? Şu an çok keyif alıyorum burayı görürken. Kocam ne yapıyorsun? Ama you need to make video. Just need to make videos. I know. I'm just make you annoy. Bye bye. It's cool. It looks like standard cool. Yeah, I like it. It's like Dune, you know? Dune. Vaha'ya geldik arkadaşlar. Kum solucanlarından kaçıyoruz. Sandworm reaction. Or you want to kill them. Sandworm. Hatta böyle bir yere yemeğe geldik arkadaşlar. Şu sosyal sahipkarlık yani sosyal girişim projesi demekmiş. Girelim biz. Düş bara eve. Burada dul kadınların çalışma işi olsun diye ve buradaki kazanılan paralar da yetimlere gidiyormuş. Oo baya güzel. Salam. Hoş geldin. Hoş bulmuşlar. Böyle. Böyle bir yere geldik. Bu arada buradaki bütün eşyalar hep birilerinin ne denir ya verdiği, hediye verdiği, buraya dizayn edilsin diye. Halılar, yerel Azerbaycan halıları. Böyle milli halılar. Biz nerede oturacağız? Orada. Servis açılmış. Oraya. Evet, servisimiz açılmış zaten önden. Çok güzel kokuyor yemekler. Şimdi her şeyi hapur hapur yiyeceğim. Burada. Halı. Bunu Azerbaycan burada halılarıyla ünlü ve bu halılar yerel desenler.
Otur utandı, çekmiyorum o yüzden onu. Merak etme, bana da yok kamera. Sorun yok. Bir de burada part-time yetimhanedeki öğrenci çocuklar çalışıyormuş. Yani sosyal girişimcilik dedikleri buradaki işte hani hem dul kadınlara bir gelir kapısı olsun hem de işte o yetim çocuklara bir yardım olsun diye. Bütün gelir de aynı zamanda yetimhaneye gidiyormuş. Harika kokuyor. Oğlan çocuklarını bekliyoruz. Burası? Bu ne demek? Lezzeti seyre dönüştürerek. Hayra. Ha. Bir de buranın özelliği zikir çekilerek yapılıyor bütün yemekler. Pozitif enerjiyle. Burada negatif, bu restoran negatif enerji yasak. Üzülemezsiniz, kırılamazsınız. O dışarıda kalıyor. Burada her şey pozitif, güzel. Neydi sahibi? Çünkü yemeğin ruha gittiğine inanıyor, değil mi? Tamam, buranın kurucusu yediğiniz yemeğin ruha gittiğine inanıyor. O yüzden yemek ruhu besliyorsa ruhumuz da güzel olsun diye güzel niyetlerle yapılan yemekleri yiyoruz. Çok güzel çalıyor şarkı bu arada. Şuradan nar. Bunlar nar. Ne sözleri var? Nizami Gencevi. Nizami Gencevi kim? Nizami Gencevi bizim Hamsa duydunuz. Hamsa. Şiir mi? Nizami'nin eseri, büyük eseri. Ha, yok bilmiyorum. Ben biraz cahil kaldım. Orada kullanılan Ne? ayetler de var. Ha. Orada da Nizami'nin eserlerinden beyitler. Ne anlatıyor Nizami Gencevi eserinde? Beyitleri değil hani eserde. Siz mesela orada. Dur. Servisi. Torpağı hiç okuyamam. Merhamet hayırdır. Lütfetsen. Lütfetsen gül verir, zulmetsen diken. Aa. Toprağa merhamet edersen mi diyor? Hayırdır, hayırdır. Ha, hayırlıdır yani davranırsan. Tamam. Öteki onu hiç okuyamadım. X ile başlıyor. Hazine istesen eğer, her bir çetin zorluğa tabet. Sineger, sabret. Ha, güzelmiş bayağı. Bu Azerbaycan'ın en ünlü yazarı galiba. Tamam. Benim dünya edebiyatım çok iyi değil. Ama mesela Türkiye'ye gelseydin ben sana ezbere şiir okurdum. Bilirdim yani. Are you excited for food? Yes, always. Yes. And they start to service. I'm also so excited. But you hungry already? Yes. But you will need more. So I'm super hungry. New level hungriness. The all is their national design. Yes. And This in my bedroom. What's this? buna benzer bir halı vardı benim yatak odamda diyor Ukrayna'dayken. Evet. All was donation from around people. They were donate. Cool. Allah'ım bugün de nimeti bizi verdi. Açılsın mı hepsinin yemekleri göstereceğim size hiç merak etmeyin. Hapur hapur hepsini yiyeceğim. Bu düşbele buranın yerel yemeği. Neyle yapılıyor? O et. Et. Ha, bir de bu küçük mantı galiba. Tamam. Şu bu kırmızı olan ne? Patlıcan, Patlıcan. Bu. domates ve vişne. Vişne. Aynen. Aa, salata şeklinde yapılıyor. Aynen. Bu direkt vişne galiba. Evet. Vişne ezmesi. Vişne ezmesi. Bunlar patlıcan. Evet. Bunları da öğreneyim Bunlar da hemen. gürze. Gürze. Aynen. O da içerisi. İçi etli. Bu da mantı. Bizim Türk mantısına benziyor. Bu farklı galiba ama. Aynı mı? Evet. Pelmeni. Ha, it's your. It's your mantı. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi hepsinin tadına bakıyorum arkadaşlar. Oo, reçelin devamı da geldi. Şimdi hemen düşbeleyle başlayacağım. Yaptınız mı? Yok ben nane sevmiyorum ama o kadar lezzetli ki şok oldum şu an.
Bayağı lezzetli arkadaşlar. Yani şey demeyin yani abartıyor bir çorba ne kadar lezzetli olabilir demek. Gerçekten çok bayağı güzel. Şimdi hemen şunlara da bir tane dadanacağım. Güzel. Bayağıdır güzel bir şey yemiyordum. Bu da güzel. Bayağı güzel arkadaşlar. Videonun altına linkini bırakacağım. Gelen güne çok olur tahmin ediyorum Azerbaycan'a. Buraya uğramadan gerçekten giderseniz Azerbaycan'da güzel bir şey yememiş sayılabilirsiniz. O kadar iyi. Şu an ağlayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yolda geldik rahat rahat. Yemeğimizi yedik. Tansiyonum yerine geldi. 2 gündür yemediğim yemekten sonra hostelimize geldik. Bakü'ye geldik. Yok arkadaşlar yani ben böyle tehlikeli şeyler yapıyorum ama hiç akıl kâr değil. Yani hemen 2 gün 3 gün geçsin ben modern hayatı özlüyorum. I am city girl kocam. I am city girl. I need modernization. But after when I get bored I always jump in scary things. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.